Konuya bir alıntıyla bodoslama girelim. Evde bir kedi yahut bir köpek çok kere aileden mağdut gibidir. Yani aileden sayılır. Bu keyfiyet en ziyade atlarda tebarüz eder. Yani bu durum en fazla atlarda bellidir. At, köpek, kedi, kuş ve sair hayvanatı besleyenlerden acaba hangisi canı gibi sevdiği hayvanatın ölüsünü sokağa veya süprüntülüğe atar? Sene 1925. Bu satırlar Halil Ethem Eldem tarafından bir atın mezar taşı ile ilgili bir makalede yazıldı. Biz inatla hayvanları sokaklardan sürmeyen bir geleneğin mirasçısıyız. Bunun artıları ve eksileri var tabii ki. İstanbul sokaklarının hayvansızlaştırılamaması, hayırsız ada ve köpeklerin modernite düşmanlığını başka bir zaman kurcalarız belki. Bu hafta meselemiz hayvanlara yapılan mezar taşları. Atlar artık hayatımızın bu kadar içinde değil ama hayvan sevgisi kadim ve daim. Kadim derken antik Yunanistan'dan kalma hayvan mezar taşları var. Mesela bu. Bugün Yunanistan'da Edessa'da bulunuyor. Bir at arabasının üzerinden geçtiği evcil bir domuz için yapılmış. Hayvancağız uzun bir yolu sahibiyle yürümüş ama hedefine ulaşamadan ezilip gitmiş. İşte burada yatıyorum, herkesin dostu bir domuz. Bir tekerleğin gücüyle ışıktan koparıldım. Bu ise bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde. Bir köpek için yapılmış bir mezar taşı. Sahibi birlikte oynadığı köpek Parthenope'yi gömdü. Böyle bir mutluluğun teşekkürü, sevginin ödülü vardır. Bu köpek için olduğu gibi. Sahibimin dostu olup bu mezarı hak ettim. Buna bakarak hem seni hayattayken sevmeye hazır hem de ölünce naaşına özen gösterecek faydalı bir dost bul. Bildiğim kadarıyla bu mezar taşı maalesef şu an müzenin yenilenen kısmında. Osmanlı kaynaklarından da tekrar hayvanlara yönelik hürmet, merhamet ve sevgi temelli anekdotlar çıkıyor. Halil Ethem, 15-16. yüzyıl mutasavvıfı Merkez Efendi'nin farelere eziyet olur diye evine kedi almadığından bahsediyor. Naima, 4. Murat'ın binip gazaya gittiği 3 atının tersine eğerlenip tabutunun önüne koşulduğunu söylüyor. Örnekler arttırılabilir tabii ama işin içinde at olduğuna göre atlarla ilgili bir iki kelam da etmek lazım. Türklüğün büyük üçlüsünü söylemeyeceğim. At ve Türk deyince aklınıza direkt bunun geldiğine eminim. Benimkine de geliyor. Osmanlı Devleti'nde rütbeye en yakın şey tuğ yani at kuyruğu ile ifade ediliyordu. Devlet ve askeri kademelere girenler bir tuğ ile ödüllendiriliyor ve 3 tuğa kadar yükselebiliyorlardı. Padişahın 7 tuğu olduğu bu sistemde yabancı hükümdarlar da seviyelerine göre belli sayıda tuğa sahipmiş gibi değerlendiriliyorlardı. Dolayısıyla at sadece bir yoldaş, bir savaş malzemesi, bir dost değil, aynı zamanda bir statü belirtisiydi de. Bu yüzden genç Osman'ın ölen atına bir mezar taşı yaptırmasını garipsememeliyiz. Bahsettiğim mezar taşı kitabesi Genç Sultan'ın ölen atı Sisli Kır'a ait. Kitabe 1028 yılında yani 1618-1619'da yaptırılmış. Sultan tahta yeni çıkmış ve 14-15 yaşlarında olmalı. Kitabede şöyle yazıyor. Zıllı Hak Hazreti Osman Han'ın Sisli Kır namı atı anılmıştır. Emri yezdanlığıyla mevt irişecek, bu makam içre o gömülmüştür. Yani Allah'ın gölgesi Osman Han'ın Sisli Kır isimli atı anılıyor. Allah'ın emriyle ölüm ona erişmiş ve bu makam içine gömülmüştür. Atın mezarının Üsküdar'da şu an orada bulunmayan bir sarayda olduğu düşünülüyor. 20. yüzyılda mezar taşı bir evin bahçesinde bulunmuş ve şu an arkeoloji müzesi içerisinde bulunan Çinili Köşk'e götürülmüş. Sonra da Topkapı Sarayı'na geçmiş. Bildiğim kadarıyla şu an ziyaretçiler tarafından görülemiyor. Bu eserleri görme şansımız olduğunda arkeoloji müzesine de Topkapı Sarayı'na da bir uğrayın derim. Bir sonraki Latif Evrak'ta görüşmek üzere.